Nissan Qashqai ile birlikteyiz. Crossover sınıfının fenomeni olan Qashqai'nin daha önce 1.6 dizel motor ve manuel şanzımanlı versiyonunu test etmiştim. Şimdi sıra 1.2 benzinli motor ve otomatik şanzımanlı versiyonda. Bakalım Qashqai bu kombinasyonla da meraklılarını mutlu etmeyi başarabiliyor mu? Gelin hep beraber inceleyelim. Qashqai'nin direksiyonu başındayım. Qashqai'nin testini daha önce yaptığım için aynı şeyleri baştan anlatmanın sıkıcı ve yersiz olacağını düşünüyorum. O nedenle eğer daha önce izlemediyseniz Nissan Qashqai'nin 1.6 litrelik dizel motor ve manuel şanzımanlı versiyonunun testini burayı tıklayarak izleyebilirsiniz. Yine de çok kısa da olsa Qashqai'den genel anlamda bahsedeyim. Yeni neslinde buradaki iç mekanda kullanılan malzemeler çok daha kaliteli hale getirilmiş. Kullanışlılık anlamında da bence sınıfındaki birçok rakibine göre oldukça iyi. Genişlik konusunda kompakt crossover almayı düşünenlerin beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı başarıyor. Daha önceki testte dikkatimi çeken ve eleştirdiğim bir nokta vardı. O da daha önce müzik sisteminin frekanslarını arttırmak istediğinizde mantıklı olanın tersine sol taraftaki düğmelere basmanız gerekiyor olmasıydı. Ancak gördüğüm kadarıyla Nissan buna el atmış ve yazılımsal bir değişiklikle bunu olması gerektiği gibi sağ tuşla frekanslar artacak şekle getirmiş. İnanın frekansları bu şekilde değiştirmek çok daha kolay. Bu nedenle Nissan'ı tebrik ediyorum. Gelelim Qashqai'nin motor ve sürüş özelliklerine. Qashqai'de 115 beygir güç ve 190 Nm tork üreten yeni turbo beslemeli 1.2 litrelik benzinli bir motor görev yapıyor. Teorik olarak bu motor bir önceki nesilde kullanılan 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorun yerini almış oluyor. Günümüzde neredeyse tüm otomobil firmalarının uyguladığı bu hacim küçültme modasına Nissan da bu şekilde katılmış oldu. Hacim küçültüp turbo eklenerek yerine aldığı 1.6 litrelik benzinli motorla aynı güç seviyesine gelen bu 1.2 litrelik motorun torku doğal olarak turbo besleme sayesinde daha yüksek. Ama yine de 190 Nm'lik torkun Qashqai boyutlarında bir otomobil için ancak yeterli olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak bakıldığında çok güçlü olmasa da günlük kullanım beklentilerini karşılayan bir performansa sahip. Ancak tabii ki daha önce testini yaptığım dizel motorlu versiyonuna kıyaslayacak olursak 320 Nm'lik tork sayesinde dizel versiyonun adeta uçtuğunu da belirtmem lazım. Yani eğer performanslı bir Qashqai istiyorsanız 130 beygirlik versiyona yönelin. Bu motoru Qashqai'de isterseniz manuel şanzımanlı, isterseniz de otomatik şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz. Kullanmış olduğum araçta sürekli değişken oranlı CVT şanzıman var. Nissan'ın Xtronic diye adlandırdığı bu şanzıman önceden kilitlenmiş 7 orana sahip olduğu için klasik tipteki şanzımanlar gibi bir tavır sergiliyor. Yani eski nesil Qashqai'deki gibi artık hızlanmak istediğinizde devir 6000'e dayanıp gürültülü bir şekilde olmuyor. Siz gaza yüklenseniz bile vites değişimleri gerçekleştiği için daha az gürültülü ve daha düşük devirde bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bence bu şanzıman bu çalışma stili neticesinde CVT şanzıman kavramına ön yargılı bakanların ön yargısını kıracak kadar iyi. Motorla da oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yakıt tüketimi konusunda bu motorun tutumluluk potansiyeli var bence. Çünkü ben bu araçla birlikte olduğum süre boyunca normal kullanım stiliyle 300 kilometre yol yaptım. Şu anda yol bilgisayarında bana 9.1 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bence bu rakam benzinli motorlu, otomatik şanzımanlı ve bu boyuttaki bir crossover için oldukça iyi bir değer. Ancak tabii ki küçük hacimli motor ve turbo bileşeninin yanında böylesine bir boyuttan performans beklerseniz eğer yakıt tüketiminin dikkat çekici oranda artacağını da bilmenizde fayda var. Nissan Qashqai'nin eskiden olduğu gibi çok satacağı kesin.
Eğer siz çok fazla kilometre yapmıyorsanız ama bunun yanında otomatik vitesli ve kaliteli bir crossover arıyorsanız Nissan Qashqai 1.2 CVT sizin için ideal seçenek olabilir. Görüşmek üzere.